Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Elimize yıllardır kullanılmayan ve içerisi güve dolu bir kovan geçti. Bu kovanı bir tane bile arı satın almadan doğada başıboş dolaşan arıların yeni yuvası haline getirebilecek miyiz? Buyurun birlikte izleyelim. Şimdi şu kapağını bir açalım. İçinin ne durumda olduğunu görelim. Arıların terk ettiği ve güvelerin yuvası haline gelmiş, aslında çöpe atılması gereken bir kovan var elimizde. Arıcılıktan hiç anlamam. Ancak bu işi öğrenebilmek için bunun bana iyi bir tecrübe olacağını düşünüyorum. Güve kalıntılarını kazımakla işimize başlıyoruz. Kovanın içini ya pürmüz ile yakıp dezenfekte edecektim ya da yaprak bitlerinde kullandığımız gibi Arap sabunu kullanacaktım. Tabii ki tercihimi Arap sabunundan yaptım. Bol bol Arap sabunu döküp fırça ile iyice içerisini fırçaladım. İçimizin rahat ettiği kadar temizledikten sonra kovanı ve parçalarını kurumaya bıraktık. Güveler tahtaya zarar verdiği için tahtada oluşan delikleri ahşap macunu ile onardık. Bu arada hatırlatmak isterim ki kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu desteğiniz sizlere daha iyi ve zengin içerikler hazırlamamda yardımcı olacaktır. Yağmur yağdığında kovanın zarar görmemesi ve içeri su girmemesi için önlem amaçlı kovanın dışını vernik ile tamamen boyadık. Uğraşlarımız sonunda kovan kullanılır hale geldi. Şimdi içerisine arıların bal yapabilmesi için çerçeveleri yerleştireceğiz. Çerçeveleri yerleştirmeden önce kovanı yerden yüksek bir konuma getirdik. Bu iş için 2 adet palet kullandım. Şimdi çerçeveleri yerleştirebiliriz. Bu işlemleri yaparken sağdan soldan bazı kişilere sorarak hareket etmeye çalışıyorum. Özellikle bu çerçeveleri satın aldığım esnafa bu işi ilk defa yapıyorum, kovanı sıfırdan kuruyorum dediğim halde bana çerçeveleri bu şekilde boş vermesi biraz canımı sıktı. Arıların yorulmaması için hazır petekli çerçeveler konuluyormuş. Yani bu görmüş olduğunuz çerçeveler gibi. Oysa ki benimkilerde sadece tel var. Yaptığımız işlemin yanlış mı doğru mu olduğunu 3 hafta sonra gördük. Ancak ben bunu bilmediğim için sadece tel olan 5 adet çerçevenin tamamını yerleştirdim. Şimdi sıra geldi arıları hazırlamış olduğumuz evlerine çağırmaya. Bunun için oğul kokusu kullanılıyormuş. Bir kapağın içerisine pamukları oğul kokusu ile tek tek ıslatıp yerleştirdim. Mart-Nisan aylarında kendi kovanlarından ayrılan arılar başka bir yuva arayışına girerlermiş. Ben de bu işlemi Nisan'da yapıyorum. Bakalım bu koku onları çağıracak mı? Kavanoz kapağı içerisine yerleştirdiğimiz pamukları oğul kokusu ile ıslattıktan sonra kovanın içerisine yerleştiriyoruz. Kovanın üst kapaklarını yerleştirip evlerini tamamen güvenli hale getirmek gerekiyor. Berbat bir durumdan bize göre işe yarar bir hale getirdiğimiz kovanımız arıların yeni yuvası için hazır. Oğul kokusunun aroması buradan dışarı çıkacak ve arılar bu kokuya gelecek. Eğer hazırladığımız kovanı da beğenirlerse
Ne mutlu bize. Üç hafta sonra tekrar geldiğimizde gözlerimize inanamadık. Maşallah, arılar yeni yuvalarını kabullenmişler ve hiç durmadan çalışıyorlar. İnanın bu mutluluk tarif edilemez. Tabii içeride neler oluyor bakmaya cesaretim olmadığı için bir bilenden yardım almam gerekiyor. Şimdilik sadece kovana giriş çıkışlarını izliyorum. Yan komşumun bu işlerden anladığını öğrenince rahatladım. Geldi ve kovanın kapağını açtı. Arılar yaşamlarını sürdürebilmek için petek yapmaya başlamışlar. Ancak içerisine koyduğum çerçevelere değil, kovanın tavanına yapmışlar. Az önce ilettiğim gibi içerisine yerleştirdiğim çerçevelerin petekli olması gerekiyormuş. Tabii bu işte bana kaldı. Kolları sıvadım ve bana yanlış bilgi veren aracılık malzemesi satan esnafa tekrar gittim. Ekipmanları aldım. Bu sefer ona danışmadan sadece ihtiyacım olabilecekleri aldım. Kovanın içerisindeki peteksiz çerçeveleri çıkarıp normalde kovana konulması gereken petekli çerçevelerle değiştirdim. Videonun başında ilettiğim gibi bu yaptıklarım bana bu konuda iyi bir tecrübe olacağına inanıyorum. Bir sonraki videolarımda ilerleyen gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olup zili aktif etmeyi lütfen unutmayın ki bir sonraki videolarımda tekrar görüşelim.